Gallerli iş adamı ve multimilyoner Peter Morgan bir zamanlar başarısının zirvesindeyken ve hayal gücünün ötesinde bir servete sahipken aniden kendini felaketin eşiğinde buldu. Dışarıdan bakıldığında refah ve kusursuz bir uyumla dolu olan hayatı, orta yaş kriziyle karşı karşıya kalanları sık sık tüketen gölgeleri cephesinin arkasında saklıyordu. Alışılagelmiş rutini bozan ve kişiyi gençliğinde kaçırdığı fırsatları yakalamaya iterek tehlikeli bir yola sürükleyen bir kriz. Bu hikaye 2016 yılında Galler'de uzun bir başarı ve zenginlik geçmişi olan Peter Morgan'ın etrafında gelişti. 1962 yılında Newport yakınlarında 300 dönümlük bir çiftlikte doğan Morgan, maddi kaygıları olmayan bir ailede büyümüştü. Küçük yaşlardan itibaren geleceğinin çoktan belirlendiğini anlamıştı. Tıpkı ailesi gibi o da bir çiftçi olacaktı. Ancak o zaman bile Peter eğitime karşı ilgisizliğini göstermişti. Hayatını en basit terimlerle tasavvur ediyor, tanıdık sınırların dışına çıkmayı asla hayal etmiyordu. 16 yaşında aile işinde çalışmak için okulu bıraktı ve resmi eğitimi olmamasına rağmen istikrarlı bir gelir kaynağı olduğunu kanıtladı. Peter uzun yıllar boyunca çiftlikte çalışarak, çocukluk arkadaşıyla evlenerek ve 2 kızıyla birlikte küçük bir kasabaya yerleşerek öngörülebilir bir hayat yaşadı. Aile hayatının rahatlığı ve istikrarı onu bir süre tatmin etti. Ancak 30 yaşına geldiğinde Peter kaderini değiştirmeye karar verdi. Çiftliği terk etti ve kendi işini kurmaya başladı. Pek heyecan verici olmasa da oldukça başarılı bir işti bu. Kümes hayvanı ahırlarıyla başlayarak endüstriyel tavuk kümeslerinden oluşan bir ağ geliştirdi. İşi büyüdü ve 40 yaşına geldiğinde Peter 7 haneli bir meblağ sattı. Bu onun için bir dönüm noktası oldu. Orta yaş krizi sessizce içeri sızdı. Ancak etkileri ani ve yıkıcıydı. Sanki Peter bir gecede mantıklı bir iş adamından hayatı tüm yoğunluğu ve kaosuyla yaşamaya takıntılı bir adama dönüştü. Yarın yokmuş gibi para harcamaya, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks arabalar almaya ve yeni aldığı malikanesini bir tank ve bir helikopter de dahil olmak üzere abartılı eşyalarla donatmaya başladı. Silahlara olan hayranlığı da belirginleşti. Ofisindeki masanın üzerinde bir AK-47 duruyordu ama bu sadece dış görünüştü. Hayatındaki değişiklikler finansal savurganlıktan çok daha derinlere iniyordu. Amsterdam'a yaptığı bir iş gezisi sırasında Peter, özel bir kulüpte bir sanatçıya samimi bir hizmet için ödeme yaparak ilk kez bir sınırı aştı. Bu onun ilk sadakatsizlik eylemi oldu ve devam etmek için büyük bir arzu uyandırdı. O andan itibaren Peter ikili bir yaşam sürdü. Bir tarafta aile ve istikrar, diğer tarafta lüks ve yasak zevklere düşkünlük. 2011 yılına gelindiğinde hayatı yeni bir yön aldı. Özel bir kulüpte bir arkadaşı Peter'a elit eskort rezervasyonu yapabileceği bir uygulamadan bahsetti. Konuşma onun çöküşünün başlangıcı oldu. Peter eve döndüğünde fantezilerin gerçeğe dönüştüğü dijital dünyaya daldı. Yakında tüm boş zamanlarını profillere göz atarak ve Newport'tan Cardiff'e kadar ülke çapında eskortlarla buluşmalar düzenleyerek geçirdi. Morgan aynı kadınla asla 2 kez buluşmamayı bir kural haline getirdiği için her karşılaşma yeni ve benzersizdi. Bu akıllıca iş gezileri olarak gizlediği aile hayatından kişisel kaçışıydı. Karısı Helen hiçbir şeyden şüphelenmedi. Peter kaçamaklarını işle ilgili seyahatler olarak göstererek izini kaybettirmekte ustalaşmış, Helen ise muhtemelen kendi sorumluluklarına kapılmış olduğundan onun nasıl ikili bir hayat yaşadığını fark etmemişti. Her şey 2012 yılında Peter 50. yaş gününü kutladığında değişti. İşte o zaman 22 yaşında genç ve enerjik bir kadın olan Georgina Simons ile tanıştı. Georgina, Newport'ta 3 erkek kardeşli bir ailede doğmuş ve büyümüştü. Güçlü bir kişiliği vardı, dik başlı ve kendinden emindi. Georgina 16 yaşında okulu bırakmış, bir çağrı merkezinde işe girmiş ve aynı zamanda kozmetoloji kurslarına kaydolmuştu. Georgina'nın kendisinden 6 yaş büyük Peter Dean ile ilişkisi bir zamanlar istikrarlı bir geleceğe giden güvenilir bir yol gibi görünüyordu. Ancak 17 yaşında kızı Emily'yi dünyaya getirdiğinde hayatı değişmeye başladı. Anne olduktan sonra yeni rolüne alışmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra hayatının akışının tamamen değiştirecek biriyle Peter Morgan'la tanıştı. Georgina Simons genç bir anne olarak küçük kızlarıyla birlikte yaşadıkları Peter'ın annesinin evinde yeni hayata alışmaya çalıştı. Bir çağrı merkezindeki işi ancak geçinmesine yetiyordu ve her sabah nemli, misafirperver olmayan evde uyandığında daha fazlasını istediğini biliyordu.
daha iyisini, daha fazla parayı, daha fazla özgürlüğü, daha fazla heyecanı hak ettiğine inanıyordu. Boğucu bir ofiste telefonla geçirdiği günlerin monotonluğundan sıkılmış, daha fazlasını hayatına anlam ve lüksle dolduracak bir şeyi arzuluyordu. Genç kadın imajını neredeyse takıntı haline getirmişti. Kışkırtıcı giyinmeye, makyaj denemeleri yapmaya ve estetik cerrahinin olanaklarını araştırmaya başladı. Kısa süre içinde 2 göğüs büyütme ameliyatı geçirdi ve egzotik dans dersleri aldı. Özel bir dans kulübünde çalışarak daha önce sadece hayalini kurduğu meblağları kazanmaya başladı. Kendisine eşlik etmek için para ödemeye hazır olan zengin erkeklerin dikkatini çekmeyi amaçlayarak tam bir dönüşüm geçirdi. Bu noktada hayatı değişmeye başladı. Georgina kendisini ve Pete'i annesinin evinden çıkarıp kendi dairelerine taşımayı başardı ve bir süre içinde nihayet biraz bağımsızlık kazandığını hissetti. Ama bu yeterli değildi. Hırsı ve lükse olan açlığı her geçen gün daha da artıyordu. Çok geçmeden kulüpteki işi artık arzularını tatmin etmiyordu ve bir sonraki adımında üst düzey bir eskort olarak çalışmayı düşünmeye başladı. Bunu kızı için daha iyi bir geleceği güvence altına almanın bir yolu olarak görüyordu. Hannah James takma adıyla popüler bir uygulamaya kaydoldu ve önemli miktarlar karşılığında çeşitli hizmetler sundu. Georgina görünüşünün ve becerilerinin zengin müşterileri çekeceğini biliyordu ve haklıydı da. Pete, Georgina'nın planlarını bilmesine rağmen bu fikre karşı çıktı. Bu tür ilişkilerin getirdiği risklerin farkındaydı ve partnerinin böyle bir işe girmesini istemiyordu. Ancak Georgina'ya duyduğu sevgi ve onu kaybetme korkusu onu bir uzlaşmaya götürdü. Çift ailelerinden gizli kalması koşuluyla Georgina'nın eskortluk işine devam etmesine izin vererek açık bir ilişki kurmayı kabul etti. Hizmetleri ve özel hayatı yalnızca seçkin müşterilerin erişebildiği bir sır olarak perde arkasında tutuldu. Georgina'nın uygulamadaki profili hızla dikkat çekti. Mayıs 2017'de orta yaş kriziyle mücadele eden multimilyoner Peter Morgan onun resmine rastladı. Hemen büyülendi ve bir buluşma ayarladı. İlk buluşmalarında Peter ve Georgina akşam yemeği yediler, gündelik şeyler hakkında sohbet ettiler ve Peter özlediği bağlantıyı hissetti. Georgina'nın sadece görünüşünden değil, kendine olan güveninden de etkilenmişti. O akşam Georgina'ya bir öpücük için $200 ödedi ama sabaha kadar bu miktar önemli ölçüde artmıştı. Georgina için bu sadece bir işti ama Peter için daha fazlasıydı. Peter bu noktaya kadar aynı kadını 2 kez karşılaşmamış, çeşitliliği tercih etmişti. Ama Georgina farklıydı. Onunla geçirdiği zaman için tekrar para ödemeye hazırdı ve buluşmaları ayda birden haftada bire çıktı. Peter ona aşık olduğunu fark etti. Onun yanında olmayı seviyordu ve para artık bir sorun değildi. Sadece hizmetleri için değil, ona eşlik ettiği için de para ödüyordu. Birlikte sinemaya ve restoranlara gidiyorlardı ve Morgan onu hediye yağmuruna tutuyordu. Giysiler, ayakkabılar, pahalı mücevherler ve hatta bir noktada kırmızı bir Ferrari. Zamanla duyguları bir saplantıya dönüşmeye başladı. Peter, Georgina'yı mümkün olduğunca yanında istiyordu. Artık onu sadece bir eskort olarak görmüyordu. Onun için arkadaştı, çok daha fazlasıydı. Karısı ve çocukları başka bir kadının aile evlerinde onunla vakit geçirdiğinden habersiz, hafta sonu için uzaklara giderlerdi. Böyle bir hafta sonu için Peter, Georgina'ya kendisiyle kalması için $10.000 ödedi. Peter'ın karısı Helen, yatak odasında yaşananların evliliklerinin yıkabileceğinden habersizdi. Ama Georgina için her şey sadece işti ve Peter'ın büyüyen saplantısı ile ilgilenmiyordu. Onun için odak noktası yalnızca adamın cömertçe harcadığı paraydı. En ufak bir pişmanlık bile duymadan başka müşterilerle görüşmeye devam etti. Erkek arkadaşı Pete bile Morgan'la olan ilişkisine rağmen hayatında kalmaya devam etti. Ama bu Peter'ı caydırmadı. Onu rahatsız eden tek şey diğer müşterilerin de Georgina ile vakit geçirmesi fikriydi. Onu paylaşma düşüncesi dayanılmazdı. Bu yüzden ona daha fazlasını teklif etmeye karar verdi. Morgan, Georgina'nın sadece kendisiyle birlikte olması için çok büyük bir meblağ ödemeye hazırdı ve o da kabul etti. O andan itibaren Georgina sadece Peter ile görüştü ve ayda yaklaşık $133.000 aldı. Bu miktar onun yaşam masraflarını, yiyecek ve kişisel harcamalarını karşılıyordu ve bir süre için her şey kontrol altında gibi görünüyordu. Ancak yaptıkları anlaşma hayatlarını sonsuza dek değiştirecek olayları tetiklemek üzereydi. Gerçeklikten kopuk hissi veren eski malikane
Georgina ve kızı için bir tür hapishaneye dönüşmüştü. Zenginliği ve nüfuzuyla sarhoş olan Peter Morgan, yeni prensesinin hayatının her yönünü kontrol ettiğine inanıyordu. Georgina'yı arazideki küçük bir bungalova taşıdı ve ana ev çok harap olduğu için bunun kendisinin ve çocuğunun güvenliği için olduğu konusunda ısrar etti. Anlaşmalarının bir parçası olarak erkek arkadaşı Pete Deem'in mülke adım atması kesinlikle yasaktı. Morgan'ın Georgina'yı tamamen izole etmek için koyduğu bir koşuldu bu. Lüks bir dünyadaki bu gözlerden uzak yaşam 3 yıl boyunca devam etti. Peter, Georgina'ya masalsı bir illüzyon yaratmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Pahalı hediyeler, Londra gezileri ve Güney Afrika'da lüks bir tatil de dahil olmak üzere diğer şehirlerde tatiller. Kozmetik tedavileri için de para ödedi ve mümkün olduğunca onunla birlikte olmaya özen gösterdi. Georgina onun zihninde bir eskorttan daha fazlası olmuştu. Aileden biri gibiydi. Arazide ATV'lere biniyor, birlikte film izliyor, bakımlı yollarda yürüyor ve samimi anlar paylaşıyorlardı. Peter kendini inanılmaz derecede mutlu hissediyor ve bu fantezisine tamamen kapılmıştı. Ancak tüm bu dışa dönük lüksün altında çatlaklar belirmeye başlamıştı. Bir şatoda yaşamasına rağmen Georgina, Peter'ı hala sadece bir müşteri olarak görüyor ve görevlerine bağlılık duymadan yerine getirmeye devam ediyordu. Morgan'la ne kadar çok zaman geçirirse erkek arkadaşı Pete Deem onu o kadar az görebiliyordu. Onun yokluğuyla ve dünyaları arasında giderek artan mesafeyle mücadele ediyordu. Durumu değiştirmeye çalışan Pete, kendine odaklanmaya karar vermişti. Spor yapmaya, görünüşünü değiştirmeye ve Georgina için daha çekici olmaya çabalamaya başlamıştı. Kilo verdi, gardırobunu tasarım kıyafetleriyle yeniledi ve hatta özel diş bakımları yaptırdı. Bunun onun ilgisini geri kazanacağını umuyordu. Ancak gerçek beklediğinden çok daha sert çıktı. Bu arada Peter'ın karısı Helen bir şeylerin ters gittiğini geç de olsa hissetmeye başlamıştı. Uzun bir süre kocasının şüpheli iş seyahatlerini görmezden geldi. Ancak başka bir kadına gönderilen çiçeklerin makbuzunu keşfettiğinde her şey değişti. Kocasının bir süredir kendisini aldattığını fark etti. Ancak onunla yüzleşmek yerine kendini günlük rutinine kaptırarak daha da uzaklaştı. Görünüşe göre bu durumdan memnundu ya da belki de sadece karışmak istemiyordu. Aynı zamanda Georgina, ortaklarından zengin Pete ve fakir Pete olarak bahsetmeye başladı ve açıkça ilkini tercih ediyordu. Bu lakap Pete Deem'i aşağılıyor, kendisini daha da başarısız hissetmesine neden oluyordu. Georgina günlerini ve gecelerini Morgan'la geçirirken kızı babasından izole bir şekilde büyüdü. Bu dönemde Pete Deem ile ilişkisi tamamen bozuldu. Ancak Georgina kayıtsız kaldı ve Morgan'ı yalnızca bir gelir kaynağı olarak gördü. Georgina ile her karşılaşması için Peter binlerce doları bulan ek ücretler ödedi. Bu Georgina'nın lüks yaşam tarzını sürdürmesini sağladı. İşleri ilginç tutmak için şatoya başka kadınlar getirmeye başladı ve Peter bu ek heyecanı çekici buldu. Bu durumlardan hoşlanıyor. Georgina'dan her seferinde yeni kadınlar bulmasını istiyor. Ancak yine de onun ana arkadaşı olarak kalmasında ısrar ediyordu. Bir keresinde karısı ve çocukları tatildeyken Peter, Georgina'yı ve eskort arkadaşlarından birini ailesinin evine davet etti. Akşamı yatak odasında eğlenerek geçirdiler. Ancak Morgan daha fazlasını istedi. Kadınlardan birinden Helen'ın elbisesini giymesini istedi ve kendisi Georgina ve karısını içeren bir üçlü fantezisini gerçekleştirdi. Gerçekte Helen'ın böyle bir senaryoyu asla kabul etmeyeceğini biliyordu ama bu onu durdurmadı. Fantezisinin nihayet hayata geçtiği o anda Peter, Georgina'nın her şeyi filme aldığından habersizdi. Georgina, arkadaşının Peter'ın karısının elbisesini giymesinden yatak odasında yaşanan tüm olaylara kadar gecenin her dakikasını kaydetmişti. Bu görüntü, daha sonra meydana gelecek olaylar zincirinde önemli bir rol oynayacaktı. İlişki devam etti ama Morgan'ın hayatı çözülmeye başladı. İlk olarak Georgina'nın erkek arkadaşı Pete Deem kırılma noktasına ulaştı. Eşinin Morgan'la kendisinden ve kızlarından daha fazla zaman geçirmesine artık tahammül edemiyordu. Belli bir noktada ilişkilerini bitirmeye karar verdi ve bu Georgina'nın hayatındaki ilk çatlak oldu. Çok geçmeden Peter'ın karısı Helen da gerçeği öğrendi. Tesadüfen kocası ve Georgina arasındaki mesajları buldu ve sadakatsizliğin boyutunu fark ederek görmezden gelmeyi bırakmaya karar verdi. Peter her şeyi itiraf ederek açıklamaya çalıştı ama Helen artık onu dinlemek istemiyordu.
boşanma davası açtı ve mal varlıklarından önemli bir pay talep etti. Georgina'nın hayatı üstesinden gelemeyeceği iki trajediyle arka arkaya sarsıldı. İlki 2015 yılının ortalarında babasının intihar etmesiyle gerçekleşti. Bu olay onu tamamen paramparça etti. Bu kaybı atlatamadan başka bir trajediyle karşılaştı. Eski erkek arkadaşı Pete Deem de intihar etti. Ayrılmalarının ardından Georgina ve kızları olmadan yaşamaya dayanamayarak derin bir depresyona girmişti. Kasım 2015'te ormanlık bir alanda asılı halde bulundu. Bu olaylar bardağa taşıran son damla oldu. Bir zamanlar kendinden emin ve güçlü olan Georgina derin bir depresyona girdi. Hayatı parçalanmaya başladığında alkol ve yasaklı maddeler onun yoldaşları oldu. Acı ve kayıplarla başa çıkamıyordu. Bu da onu kaçması imkansız görünen bir karanlığın içine çekiyordu. Zamanla Peter ve Georgina arasındaki ilişki kötüleşti. Aralarındaki bağı canlı tutma çabalarını soğuk bir şekilde görmezden gelerek kendinden uzaklaşmaya başladı. Georgina içten içe eski ortağı Pete'in ölümü için onu suçluyordu. Ona göre hayatını mahveden Morgan'dı ve teselliyi başka bir adamda, yıllardır tanıdığı bir arkadaşında aramaya başladı. Onunla birlikte kontrol ve baskıdan kurtulduğunu hissetti ve ilişkileri gelişmeye başladı. Georgina için bu, Morgan'ın üzerinde kurduğu baskıdan kurtulmak ve gerçek bir destek ve ilgi hissetmek için bir fırsattı. Ancak bu yeni adamın varlığı Peter'ı derinden rahatsız etti. Georgina'yı kendi malı gibi görmeye başlayan Morgan, onun başka biriyle vakit geçirmesini kabullenmeye yanaşmıyordu. Sürekli olarak Georgina'nın hayatına yatırdığı parayı, onun ve kızının geçimini sağladığını hatırlatıyordu ve ona göre bu, Georgina üzerinde kontrol sahibi olma hakkını veriyordu. Peter ona giderek daha fazla kendi malı gibi davranmaya başladı ve bu durum zamanla daha da belirginleşti. Adam onu kontrol etmeye çalıştıkça Georgina daha da meydan okur hale geldi. Georgina onun taleplerine ve suçlamalarına tahammül etmeyi bıraktı. Birlikte katıldıkları her etkinlikte ona herkesin önünde hakaret etmekten, onu küçümsemekten ve değersiz hissettirmekten çekinmiyordu. İnatçı ve ateşli kişiliği artık ona karşı dönüyordu. Davranışları giderek daha yıkıcı hale geldi ve Georgina, kayıplarının ve hayal kırıklıklarının acısını uyuşturmaya çalışarak yasaklı maddeler ve alkol dünyasının derinliklerine gömüldü. Yasa dışı madde kullanımı yoğunlaştı ve sağlıksız yaşam tarzına dair söylentiler çocuk koruma hizmetlerine ulaştı. Yetkililer, Georgina'nın kızı Emily'ye annelik yapmaya uygun olup olmadığı konusunda bir soruşturma başlattı. Georgina soruşturmayı öğrendiğinde ilk tepkisi Morgan'ı suçlamak oldu. Georgina, Morgan'ın onu hayatı üzerindeki kontrolünü arttırmak için sosyal hizmetlere haber verdiğine inanıyordu. Morgan'ın herhangi bir ilgisi olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktu. Ancak Georgina herhangi bir açıklama dinlemeyi reddetti. Ona göre yaşadığı tüm talihsizliklerin sorumlusu Morgan'dı ve onunla doğrudan yüzleşmeye karar vererek büyük bir çatışmaya yol açtı. Bu skandal aralarında giderek artan gerilimin doruk noktası oldu. Kontrol etmeye alışkın bir adam olan Peter, Georgina'nın gitmesine izin veremezdi ve Georgina'yı gözetlemeye başladı. Onun her hareketini izlemeye kararlıydı. Malikaneye erişimini kullanarak Georgina'nın yaşadığı bungalova dinleme cihazları yerleştirdi. Bu cihazların her birinde bir sim kart bulunuyordu ve bu sayede Georgina'yı arayıp odada olup bitenleri dinleyebiliyordu. Peter evde otururken her gün bu cihazları arıyor ve Georgina'nın konuşmalarını gizlice dinliyordu. Bu gözetleme takıntısı tam anlamıyla bir saplantıya dönüştü. Cihazları günde 10 kez arıyor. Georgina'nın sadakatsizlik yapıp yapmadığını ya da kendisine karşı bir komplo kurup kurmadığını anlamak için saatlerce kayıtları dinliyordu. 2 aydan fazla bir süre geçti ve Peter'ın dinlediği konuşmaların çoğu olaysızdı. Georgina'nın kızıyla yaptığı sohbetler, arkadaşlarıyla yaptığı ufak tefek konuşmalar. Ancak 10 Ocak 2016'da her şey değişti. O gün Georgina yakın bir arkadaşını ağırladı ve sohbet farklı bir hal aldı. Peter dinlemek için aradığında Georgina'nın kendisi hakkında dert yandığını duydu. Peter ile olan hayatının bir kabusa dönüştüğünü, ancak Peter'ın maddi desteği nedeniyle kendisini kapana kısılmış hissettiğini ifade etmişti. Hayatına çocuk hizmetlerini dahil ettiği için onu suçladı ve malikanede bir mahkum gibi hissettiğini itiraf etti. Neyse ki Georgina için çocuk hizmetleri soruşturması sona ermişti ve kızının velayetini kaybetme riski yoktu. Ancak bu sonucu Morgan'la paylaşmaya hiç niyeti yoktu.
Bu durumu onu daha fazla manipüle etmek için kullanabileceğini, daha fazla para kazanmak için duygularından yararlanabileceğini fark etti. Georgina kızını kaybetme tehdidinin Peter'ı kontrol etmek için güçlü bir araç olduğunu biliyordu ve bunu elde edebileceği her şey için kullanma fırsatını kaçırmayacaktı. Ancak planı daha da ileri gitti. Georgina arkadaşına onunla bağlarını tamamen koparmadan önce bungalov'u kendisine devretmesi için onu kandırmayı planladığını açıkça söylerken Peter onu dinledi. Üstelik elinde bir koz vardı. Peter'ın karısının kıyafetini giymiş olan arkadaşı ile birlikte oldukları gecenin görüntülerini Morgan'a şantaj yaparak eski karısına ve kızlarına göstermekle tehdit etmeyi planlıyordu. Onun planını duyan Peter her şeyin tehlikede olduğunu anladı. Georgina'nın kendi zayıflıklarını ona karşı kullanarak hayatını mahvetmeyi amaçladığını anlamıştı. O anda tüm dünyasının çöktüğünü hissetti. Kızlarının kaydı öğrenmesi halinde onunla hiçbir şey yapmak istemeyeceklerini, arkadaşlarının ve dostlarının ona sırt çevireceğini biliyordu. İnşa ettiği her şey bir anda yerle bir olabilirdi. Evinin sessizliğinde bu ifşaatleri dinleyen Peter Morgan, şoktan öfkeye uzanan bir duygu seli hissetti. Güvendiği kadının böyle bir ihanet planladığına inanamıyordu. Kadının sözleri onun için yaptığı her şeyi küçümsüyor, aralarındaki ilişkinin bir illüzyon olduğunu ve kendisinin sadece bir kukla olduğunu ortaya koyuyordu. 11 Ocak'ta geceyi zar zor geçiren Peter, hayatının kontrolünü yeniden ele geçirmek için her adımı titizlikle düşünerek belirli bir intikam planı tasarlamaya başladı. Peter Morgan 12 Ocak'ta bir nalbur dükkanına giderek ip, fermuar, plastik torba ve lastik eldiven satın aldı. Malikaneye döner dönmez doğruca Georgina'nın yaşadığı bungalova yöneldi. Bu kez hoşbeşle uğraşmadı. Hemen onunla yüzleşti ve planlarından haberdar olduğunu söyledi. Onu şantaj yapmakla suçladı ve olayların bu şekilde gelişmesine izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Peter onu elinde tutmak için umutsuz bir girişimde bulunarak ayaklarının dibine bir yığın para attı ve evlilikten, servetinden pay almaya kadar her şeyi vaat etti. Hatta kendisine bir şey olması halinde 1 milyon dolar vaat ederek onu lehtar olarak gösteren bir hayat sigortası poliçesi bile yaptırmayı teklif etti. Ancak teklifini kabul etmek yerine onu soğuk bir şekilde reddetti. Kadının nefret ve aşağılama dolu sözleri Peter'ın içinde kör bir öfke uyandırdı. Kadının gözünü korkutmaya çalıştı. İpi yakalayıp boynuna doladı ve tek amacı onu korkutmaktı. Ancak Georgina her şeyin bedelini ödeyeceği tehdidinde bulununca niyeti değişti. İçindeki tüm öfke, çaresizlik ve hayal kırıklığı acımasız bir eylemle doruğa ulaştı. Peter ipi sıktı, gözlerini kapattı ve Georgina'nın nefesi kesilene kadar devam etti. Georgina Simon'ın hayatı elinden kayıp gittiğinde Peter rahatlamadı. Sadece boşluk hissetti. Lastik eldivenleri giydi, el ve ayak bileklerini fermuarlı bağlarla bağladı ve vücudunu plastikle sardı. Daha sonra onu bir zamanlar ailesinin yaşadığı eski bir aile mülküne götürdü ve kimsenin onu orada bulamayacağını düşünerek bir ek binada sakladı. Ancak aceleciliği ve dikkatsizliği felaketi oldu. Kendi yerleştirdiği güvenlik kameraları her hareketini kaydediyor. Georgina'nın kapatmayı unuttuğu cep telefonu da yetkililerin yerine tespit etmesine olanak sağlıyordu. Georgina kızını okuldan almaya gelmeyince arkadaşları ve tanıdıkları hemen endişelenmeye başladı. Akşama doğru yokluğu anlaşıldı ve polis hemen bir arama başlattı. Morgan baş şüpheli haline geldi. Hikayesini sürdürmeye çalışarak onu öğlen saatlerinde gördüğünü iddia etti. Ancak ondan gitmesini istediğini söyledi. Ancak polis telefonunun yerini tespit ettiğinde yalan söylediğini hemen anladı. Dedektiflerin baskısı altında Peter, Georgina'nın telefonunu ona zararlı maddelerden korumak için aldığını açıklamaya çalıştı. Ancak hikayesi inandırıcı bulunmadı ve daha fazla sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Birkaç saat sonra pes etti ve Georgina'nın ölümünü itiraf etti ve kendisini uçurumun kenarına ittiğini iddia etti. İlişkilerini kurtarmak umuduyla ona her şeyi teklif ettiğini, ancak karşılığında sadece tehdit ve aldatmayla karşılaştığını söyleyerek eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı. Peter Morgan davası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İtirafına rağmen daha sonra akıl sağlığı sorunları ve duygusal sıkıntıları gerekçe göstererek cezasının hafifletilmesini ve suçlamanın kasıtsız adam öldürmeye indirilmesini talep etmişti. Ancak kendi itirafı ve güvenlik kamerası görüntüleri de dahil olmak üzere
kanıtlar çok güçlüydü. Sonunda Peter Morgan en az 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu hikaye bir suç raporu ya da polisiye bir anlatıdan çok daha fazlası. İnsanın kırılganlığı ve saplantısı hakkındaki gerçekleri ortaya koyan bir trajedi. Peter Morgan sevgi ve kabul görmek isteyen bir adamdı ve bağlılık ile sahiplenmeyi birbirine karıştırmıştı. Paranın bir ilişkiyi satın alabileceğine inanıyordu ama sonunda kendi yanılgısının kurbanı oldu. Hırsları ve kızı için daha iyi bir gelecek arzusuyla hareket eden Georgina, durmanın bir yolunu bulamadı ve sonu felaketle biten bir oyuna kapıldı. Belki de buradaki en trajik figür küçük Emily'ydi. Hem annesini hem de babasını kaybederek geleceğiyle ilgili hiçbir endişeye yer olmayan yetişkin oyunlarının kurbanı oldu. Unutmayın, en dramatik ve zor durumlarda bile hatalarınızı zamanında kabul eder ve mutluluğunuzu yalanlar ve kontrol üzerine inşa etmekten kaçınırsanız her zaman bir çıkış yolu vardır.